let it bang, bang. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği sadece ikili trabzandan oluşan tığ işi, üçgen, şal ya da boyunluk olarak değerlendirebileceğiniz desen yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Üçgen boyunluk modelinin uzunluğu 1 metre 15 santim, genişliği ise 75 santimetredir. Sizler tercihinize bağlı olarak farklı uzunluklarda, genişliklerde ve farklı türde iplikler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde üçgen şalımıza daha yakından bir bakalım. Evet, hazırsanız haydi vakit kaybetmeden boyunluğun detaylı anlatımına başlayalım. Şalı örerken kullanmış olduğum ipin markası Alize Artisan arkadaşlar. Aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için renk ve lot numarası 100 gram ve 420 metrelik bir ip. Tığ numarası olarak ise bu ipe uygun 3 milimetre ile ördüm. Fakat deseni daha net kavrayabilmeniz adına modeli anlatırken koton iplik kullanacağım. Daha sonra batik iplik ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle 4 adet zincir yapalım. Ve birinci zincirin içerisine 2 tane ikili trabzan, İlk sıralar oldukça önemli. Özellikle dikkat edelim. 3 adet zincir. Deseni çeviriyorum. Birinci boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğun arkasındaki tek kanadı alarak ikili trabzan. Ve son zincirin tepesine 3 tane ikili trabzan. Daima artırmaları bu noktadan yapacağız ve burası boynumuza gelecek olan nokta. 3 adet zincir. Deseni çeviriyorum. İlk boşluğun içerisine 2 trabzan. Artırma noktasında sıranın başında ve sıranın sonunda daima aynı nokta içerisine bu şekilde trabzanlar yapacağız. Sonraki trabzanın arkasından ilmek alarak ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın arkasından ilmek alarak tekrar ikili trabzan. Bakın burada bir ilmek daha var. Son ilmeğin arkasından tekrar ikili trabzan ve burada bulunan zincirin tepesine ikili trabzan. Bu noktalarda hiçbir artırma yapmıyoruz. 3 adet zincir. Tekrar deseni çeviriyorum. Birinci boşluğu atlayarak ikinci boşluğun arkasından başlayarak sıra sonuna kadar tüm ilmeklerin arkasından ikili trabzan yapacağız. Ve sıranın sonuna geldiğiniz zaman bakın buradaki son ilmeği kesinlikle kaçırmayalım. Bakıyoruz altta aynı nokta içerisine ikili trabzanları yaptığımız için ve burası da boyuna gelecek olan artırma noktası olması nedeniyle 3 tane ikili trabzan yapalım.
Bir yerde sürekli artırma yaparken diğer kenarda hiçbir artırma yapmayacağız. 3 adet zincir, deseni çeviriyorum. Artırma noktasında olduğumuz için aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan ve sıra sonuna gelene kadar yan yana bütün ilmeklerin arkasından ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldim. Bakın burada herhangi bir ilmek kalmadı. Sadece zincirin tepesine ikili trabzan yaparak sırayı tamamladım. 3 adet zincir, tekrar deseni çeviriyorum. İlk boşluğu atlayarak ikinci boşluktan itibaren sıra sonuna kadar arkadan ikili trabzan yapacağız. Sıranın sonuna geldik. Bakın burada arkada bir tane daha ilmek var. Buraya da ikili trabzan yaptım ve artırma noktasında olduğumuz için aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan, üç zincir, tekrar deseni çeviriyorum. İlk boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan. Sıranın başında ve sonunda toplam 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Başlangıç zincirini de saydığımız zaman yine sıra sonuna gelene kadar arkadan ikili trabzanları yapacağız. Son ilmeği atlamayalım ve bu şekilde şal istediğiniz uzunluk olana kadar üçgen olarak yükselmeye devam edecek arkadaşlar. İstediğiniz uzunluk ve genişlik olana kadar deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, üçgen, şal ya da boyunluk olarak değerlendirebileceğiniz örgü deseninde istediğim genişliğe ulaşana kadar bu şekilde yükselttim ben. Ve şu anda yapmış olduğum bu boyunluğun artırma noktasına geldikten sonra ipi koparmamız gerekiyor. Artık son noktaya geldik. Ve en sonki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yaptım. 1-2 adet zincir yaptıktan sonra da ipi burada kopartıyorum. Ve 2 uzun kenar ile alt uç, yani tam üçgen olan noktaya ben bu şekilde püskül çalışması yaptım arkadaşlar. Buradaki uç nokta ile diğer kenardaki püskülü bağladım. Şimdi bir tane püskül kaldı ve bunu da sizinle birlikte bağlayalım. İsterseniz kenar ya da normal her bir sıraya püskül yaparak da değerlendirebilirsiniz. Yapmış olduğum bu püskülü şu şekilde trabzanın ortasından ipini geçiriyorum. Daha sonra bunu bağlayarak bu uzun ipi de şalın iç noktasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yaparak püskülü bu şekilde kolay bir vaziyette takmış oluyoruz. Ve kamera arkasında ben bu püskülü ilmeklerin arkasından gizleyeceğim arkadaşlar. Bakın buralarda gizleme çalışmasını yapmıştım. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.